Beluçlar arasında atasözüne dönmüş bir söz vardır. Belucistan'da çocuklar ayaklarına çorap olmadan doğar ama büyüdüklerinde bastıkları her yer altındır. Bu söz bölgenin dünyadaki en büyük bakır ve altın rezervlerine sahip olmasına atıfla Beluç coğrafyasında sıkça kullanılır. Coğrafya o kadar çetin ki 1979'da bölgeyi inceleyen Amerikan Jeoloji Kurumu uzmanları burası için dünya üzerinde Mars'a en çok benzeyen yer notunu düşmüşler. Bu videoda Beluçları ve İran'ın Sistan ve Belucistan vilayetini konuşacağız. Ve iddia ediyorum saha bilgileri de içermesi bakımından İran'daki Beluç meselesi hakkında hazırlanmış en değerli toplu içeriklerden biri olacak. Ama öncesinde bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. GZT 10 başlıyor. İran'ın güneydoğucundaki Sistan ve Belucistan ülkenin topraklarının yaklaşık %11'ini oluşturmasına rağmen Tahran'daki karar alıcılar için merkeze en uzak coğrafya. Vilayet idari olarak tek bir parça gibi görünse de jeopolitik ve demografik açıdan kuzey ve güney olarak iki farklı kısımdan oluşur. Zaten adı üstünde Sistan ve Belucistan. Kuzeydeki Sistan havzası tarihsel olarak Pers mitolojisinin merkezi ve tarım alanı iken bugün kuruyan Hirment Nehri ve Afganistan'dan gelen suyun çeşitli nedenlerle azalması nedeniyle stratejik bir darboğaza dönüşmüş durumda. Ancak asıl stratejik derinlik güneydeki Belucistan bölgesinde. Beluçlar İran'ın yanı sıra Pakistan ve Afganistan'da da varlar. Ancak burası 1871 yılında İngiliz General Frederick John Goldsmith başkanlığındaki sınır komisyonu tarafından çizilen ve Goldsmith hattı olarak bilinen yapay bir sınırla Pakistan'dan ayrılmış durumda. Bu sınır hattı Beluç aşiretlerini ve ailelerini iki farklı devletin egemenliğine bölerek bugün yaşanan sınır ötesi geçişkenliğin ve güvenlik krizinin tarihsel temelini atmış durumda. Bölgeyi İran'ın bekası için vazgeçilmez kılan asıl faktör ise Umman Denizi kıyıları. Çünkü İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı dışında açık okyanusa erişim olan tek nokta burası. Olası bir savaş senaryosunda Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda İran'ın dünyaya açılan tek nefes borusu bu vilayetteki Çabahar Limanı olacak. Bu liman sadece İran için değil, Pakistan'ın Gwadar Limanı'na rakip olarak geliştirdiği Kuzey-Güney ulaştırma koridoru üzerinden Hindistan'ın Orta Asya'ya erişimi içinde hayati bir lojistik üs niteliğinde. Dolayısıyla Sistan ve Belucistan kuzeyde su ve göç krizinin, doğuda Pakistan sınırındaki aşiretler arası kontrolsüzlüğün, güneyde ise küresel ticaretin kesiştiği bir satranç tahtası. Ülkemize yönelik Afgan göçünün de en kilit noktası burası. Ama bu başka bir videonun konusu. Beluçlar kökenleri Hint-Avrupa dil ailesine dayanan ancak kültürel ve sosyal kodlarıyla İran platosundaki diğer halklardan kesin çizgilerle ayrılan kadim bir topluluk. Bugün İran sınırları içindeki varlıklarını tanımlayan en kritik kavram çift azınlık statüsüdür diyebilirim. Bu statü iki temel fay hattı üzerine kurulu. Birincisi etnik. Fars kimliğinin hakim olduğu bir ulus devlet yapısında Beluçlar ayrışmakta. İkincisi ve belki de en belirleyici olanı mezhep. Şii teolojisi üzerine kurulu İran İslam Cumhuriyeti'nde Beluçlar Hanefi mezhebine mensup Sünni bir nüfusa sahipler. Tahran yönetimiyle Beluçlar arasındaki gerilim modern İran devletinin inşasıyla yani Pehlevi hanedanıyla iyice şiddetlenmiş durumda. Rıza Şah döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek adına Serdar denilen yerel aşiret reisi sistemi tasfiye edilmeye çalışıldı ve Farsçanın tek hakim dil kılındığı bir homojenleştirme gayretine girildi ki bu çabalar Huzistan'da da Azerbaycan'da da tepkilere sebep olduğu gibi bugünkü milliyetçi anlatıların merkezinde duruyor. O dönemde Beluç kimliği ulusal bütünlüğe karşı bir tehdit olarak kodlandı ve sert bir askeri baskıyla kontrol altına alındı. 1979 devrimi ise bu ilişkiyi başka bir boyuta taşıdı. Etnik baskının yerini anayasal zemine oturtulmuş bir mezhepsel bariyer aldı. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın Cumhurbaşkanlığı ve kilit devlet görevleri için Caferi mezhebine mensup olma şartı Beluçları sistemin doğal olarak dışına itti. Bu tarihsel arka plan bugün Sistan ve Belucistan'da krizin temelini oluşturuyor. Gerilim Pehlevilerle şiddetlendi dedim çünkü öfkenin tarihi biraz daha eski. Şöyle bir örnek açıklamaya yetecektir. Beluç hafızasında Tahran'daki otoriteye ister şah olsun ister molla Gacar denir. Kaçar hanedanlığına bir atıf olan bu tabir yerel dilde hilekar ve işgalciyle eş anlamlı. Merkezi yönetimle yaşanan bu doku uyuşmazlığının bir diğer sebebi de devlet hukukundan bile üstün tutulan Beluç Mayar denilen töre hukukudur. Yani İran İslam Cumhuriyeti'nin kanunlarından önce Beluç yolu veya Beluç töresi olarak çevirebileceğimiz Beluç Mayar gelir. Beluç onur yasası olarak da bilinen Beluç Mayar, Beluçlar arasında her şeydir. Özellikle bahot denilen sığınma hakkı çok kritik. Buna göre bir kişi kapınızı çalıp size sığınırsa, bu kişi devletin aradığı bir suçlu bile olsa ona teslim etmektense ölmek Beluçlar için daha şereflidir. Başka bir deyişle Beluç toplumunda bahot kendisine sığınılan kişiye mutlak koruma sağlama ilkesini ifade eder. Bahot kabul edildiği anda sığınan kişi ev sahibinin onuruyla özdeşleşir ve onu teslim etmek ya da zarar görmesine izin vermek ağır bir ahlaki ihlal sayılır.
Sığınanı teslim ederse toplum tarafından da kınanır. Kısacası devletin yardım ve yataklık dediği şeye halk onur dediğinden birçok kişi Bahot sebebiyle İran güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştır. Sonuç olarak Beluç kimliği sanıldığı gibi tek tip değildir. Onlarca parçaya bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Birçok aşiretin yanı sıra Nikşehir ve Çabahar kıyılarında yüzyıllar önce Zanzibar'dan gelen ve bugün Afro-Beluç olarak bilinen siyahi bir nüfus da bulunur. Ancak bu Zanzibar meselesi başka bir konu. Tahran'ın Sistan ve Belucistan'a bakışı Farsça tek bir kelimeyle özetlenebilir. Emniyeti, yani güvenlik. İran burayı yıllardır özel yetkili valilerle yönetiyor ve gerçekten güvenlik konusunda en çok endişe duyduğu yer burası. Bu endişe bölgenin idaresinin fiilen İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp devrim muhafızları ordusuna devredilmesine neden olmuştur. İran devrim muhafızları bölgede sadece askeri bir güç değil, yol yapımından sınır ticaretine, istihbarattan yerel atamalara kadar her alanda tek karar verici otorite. Son dönemde bölgeye yönelik politikalarda yumuşama görülmüş olsa da devlet bölgedeki her türlü sivil talebi, kültürel isteği ya da ekonomik protestoyu dış güçlerin kışkırttığı bir hibrit savaş girişimi olarak okuya geldi. Haliyle bu durum birçok yanlış politikayı da beraberine getirmiş durumda. İran İstatistik Merkezi Amar'ın verilerine göre Sistan ve Belucistan, işsizlik, enflasyon ve altyapı yetersizliğinde ülkenin en dip noktasında. Fakirlikle boğuşan ve karşı sınırla aşiret network'ü taşıyan bütün sınır bölgelerinde olduğu gibi burada da bölge halkının en büyük gelir kapısı suhtbar olarak bilinen yakıt kaçakçılığıdır. Ancak Tahran yönetimi bu sınır ticaretini tamamen bitirmekte zorlandığı ve sınırda çatışmalara sebep olduğu için sınır geçişini kendi kontrolüne almak istedi ve Rezzak Planı adı verilen tartışmalı bir projeyi devreye soktu. Bu planla devlet sınır hattındaki yakıt ticaretini fiilen devrim muhafızlarının tek elindeki şirketlere devretti. Sadece sınıra 20 kilometre mesafede yaşayan ve güvenlik soruşturmasından geçen ailelere Rezzak kartı verildi ve bu kartın dışında kalan binlerce bağımsız taşıyıcı ise yasa dışı ilan edildi. Bu durum yerel halkın ekmeğinin devlet eliyle gasp edildiği algısını güçlendirdi ve sınır kapılarında sık sık yaşanan çatışmaların fitilini ateşledi. Bu noktada dışarıdan anlaşılması zor, dil üzerinden işleyen bir ahlak yasasına da değinmek gerekiyor. Suhtbar kelimesindeki suht yakıt anlamına gelir. Bar ise yük, taşınan şey demektir. Beluçlarda bundan ayrı bir de Türkçeden geçen gaçakçı sözcüğü vardır ki Beluçlar için gaçakçı silah, uyuşturucu ve benzeri faaliyetleri yürüten kişidir ve ahlaken doğru bulunmaz. Ancak suhtbar öyle değildir. Yakıt taşıyan kişi onlara göre sınırda vurulma pahasına bidon taşıyan bir suçlu değil, sadece evine ekmek götürmeye çalışan bir hamaldır. Konuya dönersek tablonun diğer yüzünde ekolojik çöküşün tetiklediği demografik bir felaket durmaktadır. Bu durumun birçok yan etkisi var ama en ilginci sanırım İran basınının su mültecileri olarak tanımladığı yeni bir sınıfın ortaya çıkması. Eskiden İran'ın tahıl ambarı olan Kuzey Sistan Havzası'nın kurumasıyla birlikte bölgeden göçen binlerce aile kitleler halinde İran'ın kuzeyindeki Gorgan ve Meşhed gibi şehirlere göç ediyor. Bu durum sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda Sünni nüfusun ülkenin iç kesimlerine yayılmasıyla sonuçlanan Tahran'ın demografik mühendislik korkularını tetikleyen stratejik bir konu. Bölgedeki yaşamı cehenneme çeviren bir diğer faktör ise Mayıs ayında başlayıp tam 120 gün boyunca durmayan meşhur Bade Sado Bistruz veya Beluçların tabiriyle levar rüzgarlarıdır. Saatte 100 kilometreyi bulan bu fırtınalar kuruyan göl tabanındaki zehirli tozu ve tuzu yerleşim yerlerinin üzerine yağar. Öyle ki her yıl bu dönemde binlerce insan nefes darlığı, tüberküloz ve göz enfeksiyonları nedeniyle hastanelere akın eder. Bölgedeki sağlık sistemi bu yükün altında ezilir. Ancak kuraklığın ve bu rüzgarların vurduğu tek şey beden sağlığı değil, yerel inanışa göre insanların ruh sağlığıdır. Bölge halkı bu tozlu rüzgarların Afrika kökenli zar adı verilen kötü ruhları taşıdığına inanıyor. Bu yüzden köylerde insanlar sadece susuzlukta değil, bu rüzgarın getirdiğine inandıkları delilikle savaşmak için doktorlardan çok müzikle ayin yapan Mama ve Baba lakaplı yerel şifacılara koşuyor. Dediğim gibi Belucistan bu videoya sığmayacak kadar bambaşka bir sosyoloji. Bölgedeki silahlı direnişin miladı 2000'lerin başında Abdülmelik Rigi liderliğine kurulan Cundullah örgütü. Rigi'nin 2010'da idam edilmesi hareketi bitirmemiş, aksine örgütün Ceyşul At gibi istihbarat disiplini çok daha yüksek yapılara evrilmesine neden olmuştur. Bu radikal gruplar sadece devleti değil, bölgede yaşayan ve zikri inancına sahip ve gerçekten otantik dini pratikleri olan 10 binlerce Beluç'u da sapkın görerek hedef alıyor. Ancak 2024 ve 2025 itibariyle sahada gördüğümüz tablo basit bir gerilla savaşının ötesine geçmiş durumda. Burada iki kritik kırılma yaşandı. Birincisi lojistik dönüşüm. ABD'nin Afganistan'dan çekilirken arkasına bıraktığı milyar dolarlık silah envanteri sınır kaçakçıları üzerinden bu örgütlerin eline geçti. Özellikle Amerikan yapımı M4'ler ve en önemlisi ileri teknoloji termal gece görüş dürbünleri
örgütün gece operasyonlarında İran sınır muhafızlarına karşı ezici bir taktik üstünlük kurmasını sağladı. İkincisi ise doktrin değişikliği. Silahlı gruplar yakın zamanda klasik vurkaç taktiğini terk edip Mubaruz'un adı altında yeni bir çatı örgüt kurdular. Bunun sahadaki karşılığı ise Ingimasi taktiği. Yani Rask ve Çabar baskınlarında gördüğümüz gibi intihar yelekleriyle askeri üslerin içine sızan, saatlerce çatışan ve geri dönmeyi planlamayan şok birlikleri kullanmaya başladılar. Ingimasi eylemcisi intihar eylemcisinden farklı olarak ilk anda kendini patlatmaz. Mümkün olduğunca uzun süre çatışır, sonra ölür veya patlatır. Bu yönüyle operasyonel ve taktik bir tercihtir. Sadece fedai eylemi değildir. Psikolojik etkisi de yüksektir. Sistan ve Belucistan'ı anlamak için haritadaki çizgileri bir kenara bırakmak gerekir. Tahran, İslamabad ve Kabil arasındaki sınırlar bölgedeki aşiretler için sadece kağıt üzerine birer formalite durumunda. Sağdaki gerçeklik ise sınır aşan akrabalık bağları. Bugün Rigi, Şehbaş veya Navrai gibi büyük aşiretlerin bir kolu İran'da, diğer kolu Pakistan'da, bir başka kolu ise Afganistan'da. Bu bağ o kadar güçlü ki sınırın sıfır noktasında Mandi adı verilen devletin giremediği derme çatma lojistik üsler kurulmuş durumda. İran'dan gelen yakıt burada depolanır ve buradan dağılır. Yani Mandilerde pasaport değil, aşiret referansı geçerli. Bu durum Tahran'ın bölgeyi kontrol etmesi imkansız hale getiren devasa bir istihbarat körlüğü yaratıyor. Pakistan boyutu İran için bir stratejik derinlik sorunu. Ceşurat gibi örgütler İran içinde eylem yaptıktan sonra dakikalar içerisinde Pakistan tarafındaki Pençkur veya Turbet gibi bölgelere geçerek izlerini kaybettiriyorlar. Ocak 2024'te İran ve Pakistan'ın birbirlerinin topraklarına füze atmasıyla sonuçlanan krizin temel sebebi de bu. İslamabad'ın kontrol edemediği bu alanlar İran karşı grupların güvenli limanı haline gelmiş durumda. Afganistan boyutunda ise başka tehditler söz konusu. Dünyadaki afyon üretiminin merkezi olan Afganistan'dan çıkan uyuşturucu Avrupa'ya gitmek için Sistan ve Belucistan koridorunu kullanıyor. Bu devasa narkotrafik bölgedeki silahlı grupların finansmanını sağlayan ana damar. Diğer yandan Taliban yönetimi Kemalhan Barajı'nın kapaklarını kapatarak suyu İran'a karşı zaman zaman diplomatik bir silah olarak kullanmakta. Oysa ironik bir şekilde Beluçlar binlerce yıl önce Gabarbend denilen ilkel ama zekice taş yapılarla suyu yönetmeyi başarmıştı. Bugün ise modern beton ve barajların ve siyasi şantajların esiri olmuş durumdalar. Yani Tahran, Doğu sınırlarında sadece silahlı militanlarla değil, susuzlukla, silah ve insan kaçakçılarıyla ve uyuşturucu kartelleriyle de savaşmakta. Tahran'ın Mekran Kıyıları Kalkınma Planı veya Farsçasıyla Tavsiye Mekran çerçevesinde sunduğu vizyon ile sahadaki gerçeklik arasında devasa bir uçurum var. Kağıt üzerinde Çabar, Hindistan'ın Orta Asya'ya açılmak için Pakistan'ı bypass ettiği tek kapı ve uluslararası kuzey-güney ulaştırma koridorunun güneydeki başlangıç noktası. Hatta stratejik önemi o kadar yüksek ki ABD'nin İran'a yönelik en ağır yaptırım rejimlerinde bile Çabar Limanı için özel istisna uygulandı. Washington bu limanı Afganistan ekonomisinin nefes borusu ve Çin'in Pakistan'daki Gwadar Limanı'na karşı bir denge unsuru olarak gördüğü için bu muafiyeti tanıdı. Hindistan devlet şirketi India Ports Global Limited tarafından işletilen Şehit Beheşti Terminali bölgeyi küresel ticarete entegre etme potansiyeline sahip. Ancak bu dönüşüm yerel halkı teğet geçmekte. Bunun en çarpıcı örneği ise su mafyası tartışması. İran hükümeti Umman Denizi'nden arıtılan deniz suyunu 800 kilometre ötedeki İsfahan ve Yezd gibi merkezi vilayetlerin sanayisine pompalamakta. Ancak bu dev yatırım yapılırken su kaynağının hemen yanı başındaki Sistan ve Belucistan'ın susuz Beluç köyleri ihmal edilmekte. Çabahar gibi sahil kentlerinin köylerinde hala su tankerleriyle su dağıtılırken aynı denizden elde edilen suyun yüzlerce kilometre ötedeki sanayi tesislerine aktarılması yerel halkta büyük öfke yaratıyor. İronik olan şu ki İsfahan'ın suyunun Yezd'e aktarılması da İsfahan'da öfke patlamasına yol açıyor. Bu durum zamanında sırf rant peşinde kendi doğdukları şehirlere yani memleketlerine yatırım yapmak ve güç devşirmek isteyen devrim muhafızları komutanlarının ve siyasetçilerin çölün ortasına ağır sanayi tesisi kurmasıyla alakalı. Ancak bu da başka bir videonun konusu. Yani İsfahan'daki öfkeyi yatıştırmak için çaba harcanırken Sistan ve Belucistan'daki öfke yükseliyor. Belucistan halkının algısına göre Çabar projesi bir kalkınma hamlesinden ziyade bir demografik mühendislik aracı. Üstelik liman inşaatı ve altyapı ihaleleri yerel firmalara değil, devrim muhafızlarının inşaat kolu olan Hatemül Enbiya karargahına verilmekte. Para yine devletin kasasına dönmekte. Yerel halk liman çevresindeki arazilerin askeri projelere tahsis edilerek ellerinden alındığını ve bölgeye Fars kökenli nüfusun iskan edilmeye çalışıldığını düşünmekte. Başkentin taşınması tartışmalarının böyle bir yönü de var yani. Liman bölgesiyle halk arasında fiziksel bir duvar da var. Serbest bölge dikenli tellerle çevrili bir kapalı site gibi. İçeride lüks oteller varken tellerin hemen dışındaki Kom ve Moradağbat'ta insanlar teneke barakalarda yaşıyor. Abartmıyorum. Gerçekten teneke barakalarda yaşıyorlar. Bu mahallelere keperneşin diyorlar. Bugün Çabar nüfusunun %60'ı 330 hektarlık alanda
Cankulak, Kombe Moradabad, Ramin, Osmanabad, Mirabad ve Nokabad gibi kenar mahallelerde milyon dolarlık vinçlerin gölgesinde derme çatma barakalarda yaşıyorlar ve bu insanların temiz suya erişimi yok. Dolayısıyla proje İran'ın makroekonomisi için bir can simidi olsa da yerel halk nezdinde kendi topraklarında yabancılaşma hissini derinleştiren bir sömürge projesi olarak algılanmakta. Tahran'ın güvenlik elitleri için Sistan ve Belucistan klasik bir sınır güvenliği meselesinden öte istihbarat literatüründe gri bölge olarak tanımlanan çok katmanlı karşı casusluk sahası. Burada istihbaratın en büyük zafiyeti bizzat sistemin kendisinden yani çift başlılıktan kaynaklanıyor. Bölgede operasyonel yetki devletin resmi kurumu olan Etlilat ile doğrudan devrim rehberine bağlı olan devrim muhafızları istihbarat teşkilatı arasında bölünmüş durumda. Rask ve Çabahar saldırılarında gördüğümüz üzere bu iki kurum arasındaki bilgi paylaşımı eksikliği ve rekabet Tahran için ölümcül bir istihbarat körlüğü yaratıyor. Bu yüzden bu kurumların çatı bir kurumla birleştirilmesi gündemde. Güvenlik birimlerinin genel refleksi genel olarak içerideki sızmayı göremediği için korkuyla saldırmak yönünde. Öyle ki Haziran 2025'teki savaş sonrası yaşanan panik dalgasında bölgede sadece şüpheli görülen 21 binden fazla kişi önleyici olarak gözaltına alındı. Yani istihbarat nokta atışı yapamadığı için çuvaldızı tüm halka batırmayı seçti. İran istihbaratının masasında duran ve kırmızı kalemle işaretlenmiş en büyük risk senaryosu ise hasımlarca halka sızılma ihtimali. İran içindeki bazı yönetici elitler nasıl ki kuzeyde İsrail'in Azerbaycan üzerinden İran içine sızdığına inanıyorsa, güneyde de Sünni Beluçların yoksulluk faktörü kullanılarak Mossad ve CIA tarafından angaje edilmesinden ciddi şekilde korkuyor. Bölgedeki derin yoksulluk istihbarat servisleri için ihanetin maliyetini düşüren en büyük faktör olarak görülüyor. Bu riski yönetmek için rejim tarihsel olarak uyguladığı aşiret tabanlı istihbarat modelini kullanıyordu. Yani aşiret reislerine maaş bağlayıp kendi kabilelerindeki şüpheli hareketleri rapor etmeleri isteniyordu. Ancak son dönemde bu sistem çökmüş durumda. Çünkü genç nesil Beluçlar artık geleneksel aşiret reislerini dinlemiyor ve daha radikal, daha otonom hücreler kuruyor. İstihbaratın yeni kabusu ise dijital selefilik. Bölge gençliği medreselerden ziyade kontrolü imkansız olan Telegram kanalları ve kriptolu uygulamalar üzerinden radikalize oluyor. Eylem talimatlarının doğrudan sınır dışından dijital ağlar üzerinden gelmesi Tahran'ın sahadaki bel kemiği olan insan istihbaratını işlevsiz kılıyor. Kısacası İran, Sistan ve Belucistan'da hem sahayı göremiyor hem de yaklaşan fırtınayı dijital gürültü arasında ayırt edemiyor. 12 günlük çatışma ve sonuçlarını burada çokça kez konuştuk. O yüzden detaylara girmeyeceğim. Savaşın Sistan ve Belucistan yansıması ise konvansiyonel değil, psikolojik harp üzerinden oldu. Çatışma yaşanırken Beluç örgütler doğrudan bir başkaldırıya girişmediler. Ancak Ekim 2025'te çok ilginç bir suikast yaşandı. Bölgenin en önemli Sünni aşiret liderlerinden ve kanaat önderlerinden biri olan Molla Kemal Salahzeyi, İran şehir kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Salahzeyi sıradan bir isim değil. Önemli bir kanaat önderi olmasının yanı sıra savaş sırasında İsrail saldırılarına karşı devletin yanında duran bir ulusal birlik çağrısı yaptı. Yani radikal gruplara mesafeli duran bir isimdi. Tahran bu suikastin arkasında İsrail istihbaratıyla bağlantılı yerel hücrelerin olduğunu ve amacın devletle işbirliği yapanları cezalandırmak olduğunu açıkladı. İran iç cepheyi güçlendirmeye çalışmaya başladığı günlerden bu yana bölgeye karşı yumuşak bir siyaset izlemek istiyor ancak neredeyse her hafta İran güvenlik kuvvetlerine pusula atılıyor. Tahran yönetimi bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla uzun zamandır faaliyet yürütüyor. Bu bağlamda Ekim 2024'te vilayet tarihinin ilk Sünni valisi Mansur Bicar'ı göreve getirdiler. Ancak Beluç muhalefeti bu tarihi atamayı demokratik bir açılım değil, kendi varlıklarına yönelik hibrit bir tehdidin parçası olarak okudu. Onlara göre vali direnişi bölmeyi amaçlayan bir vitrin figürü ve asıl iktidar hala devrim muhafızlarının elinde. Grupları daha da endişelendiren ise 12 günlük çatışmanın ardından İran'ın İranilik vurgusunu öne çıkaran söylem değişimi. Buna göre rejimin söylem değiştirerek hak taleplerini vatana ihanet parantezine alan sert bir milliyetçiliğe yönelmesinden endişe ediliyor. Son ve en önemli endişe ise kalkınma bahanesiyle kıyı şeridine milyonlarca Fars nüfusun yerleştirilmesi planına olan inanç. Ülkedeki başkent tartışmalarını Beluç muhalifler bir demografik mühendislik olarak okuyor. Ve bu mühendisliği kendilerini öz yurtlarında azınlığa düşürecek ve bölgeyi dönüştürecek bir Beluçsuzlaştırma projesi olarak görüyor. Bu videoda İran'ın en bilinmeyen cephesini genel çerçevesi ele aldık. Sistan ve Belucistan vilayeti sosyal dokusuyla, güvenlik konularıyla, ekonomik boyutuyla, iklim krizindeki yeriyle, kaçakçılık meselesindeki önemiyle ve daha birçok yönüyle ayrı ayrı video içeriğini hak eden bir konu. Ancak biz şimdilik burada bırakalım. Buna benzer dosyalardan ve bölgedeki gelişmelerden haberdar olmak için GZT'yi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki 10.10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Beluçlar arasında atasözüne dönmüş bir söz vardır. Belucistan'da çocuklar ayaklarına çorap olmadan doğar ama büyüdüklerinde bastıkları her yer altındır. Bu söz bölgenin dünyadaki en büyük bakır ve altın rezervlerine sahip olmasına atıfla Beluç coğrafyasında sıkça kullanılır. Coğrafya o kadar çetin ki 1979'da bölgeyi inceleyen Amerikan Jeoloji Kurumu uzmanları burası için dünya üzerinde